Merhaba. Bu videoda sizlere engelli bireylerin sağlık ve rehabilitasyon haklarına erişimi ile ilgili yaşadıkları problemleri görünür kılmaya çalıştık. Birinci ağızdan yaşanan sorunları görünür kılmak için konunun ilk muhatabı olan engelli bireyler sizlere konuları aktarmaya çalıştılar. İyi seyirler. Ben Ayşenur Derse, 24 yaşındayım. Türkçe öğretmeniyim. Bu yıl atandım. Aynı zamanda Bursa Orkestra'da Türk Halk Müziği bölümünde öğrenciyim. 2. yılım. Sağlık ve rehabilitasyon kavramını duyduğumda güven sözcüğü geliyor benim aklıma doğrudan. Çünkü ben bir vatandaş olarak herhangi bir durumda bir olumsuzluk yaşadığımda bunun giderilmesi için benim ekstra çabalamama gerek kalmadan bana hizmet verileceğini bilmek isterim. Bu güveni duymak isterim. Ben herhangi bir rehabilitasyon süreci yaşamadım. Fakat yaşamak isterdim. Bunun eksikliğini çok duydum. Bağımsız hareket noktasında, evin içerisinde ya da dışarıda işlerini halledebilmek noktasında her şeyi kendim yaşayarak, tecrübe ederek, sorunlar yaşayarak kendi kendime öğrendim. Bununla alakalı rehabilitasyon süreçlerinin yürütülmesini, ailelerin bilgilendirilmesini bu noktada çok önemsiyorum. Çünkü benim annem zaten annem babam köyde yaşayan bir aile, yani nerede nasıl bir hizmet var, çocuğunu nereye gönderebilir bilemez, suçlamıyorum onları. Devletin bu imkanları sunmasını, aileleri teşvik etmesini, onları bilgilendirmesini ve açıkçası beni hayatı hazırlamak noktasında, bağımsız yaşama hazırlamak noktasında hizmetler sunmasını isterdim, beklerdim. Hastanelerin merkezin dışında olması problem olabiliyor. Özellikle dolmuştan, otobüsten vesaire inince karşıdan karşıya geçmek gerekiyorsa, orada sesli lambalar yoksa mutlaka birini arıyorsunuz geçmek için. Hastanenin içerisi o da çok büyük bir problem. Binada braille yönlendirme levhaları olmuyor genelde hastanelerde. Nereye nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz. Herkes hasta zaten, kimseye bir şey soramıyorsunuz. Hemşirelerin, doktorların ayrı bir telaşı var, görevleri var, size yardımcı olmuyorlar ve genelde şunu diyorlar: biriyle niye gelmedin? Tek başına mı geldin diye bir şaşırma gösteriyorlar. Hastaneye tek başına gidemiyorsunuz. Gittiğinizde böyle birilerini yakasından tutup sürekli o nerede, bu nerede, şuraya nasıl gidebilirim, şu tahlili nereye bırakabilirim sormanız gerekiyor. Özellikle hasta olduğunuzda, acile gitmeniz gerektiğinde birini bulmak zorundasınız. Çünkü zaten hastasınız. Binanın içinde ne, nerede bilmiyorsunuz. Şu sedyeye geç, buraya git, şu tahlili yaptır. O konular bizim için çok sıkıntı oluyor. Neyin nerede olduğunu binanın içerisinde bilemediğiniz için. Görmeyen ürünleri genelde keyfi malzemeler olarak düşünülüyor. Braille ekranlar olsun, çeşitli büyüteçler olsun ya da bunların dışında kullandığımız beyaz bastonlar, tekerlekli sandalye gibi düşünebilirsiniz aslında beyaz bastonları. Dışarıda işlerinizi halletmek için bunu kullanmak zorundasınız, mecbursunuz. Fakat ya sivil toplum örgütlerinden, genelde onlar da artık ücretli temin ediyorlar, o şekilde alacaksınız ya da bazı marketlerden, engelli marketlerinden alıyorsunuz ama bunların da medikal malzeme kategorisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kullanmamak gibi bir şansınız yok eğer bağımsız yaşayacaksanız. Onun dışında yine Braille alfabeyi okumak, yazmak için kullandığımız ekranlar. Braille yazı çok yer kaplayan bir yazı. Yani ben yanımda tablet, kalem getireyim, kağıt getireyim, yazayım dediğinizde mümkün değil yetişmeniz, yazmanız ve yanınızda taşımanız malzemelerinizi. Braille ekranlar işi kolaylaştırıyor, yazıp okumanız ve not almanız, verilere ulaşabilmeniz konusunda. Fakat cihazların rakamları çok uçuk ve hiçbir şekilde bunlar da karşılanmıyor. Bu konuda problemlerimiz var. Ayhan Zembilci, 1964 doğumluyum. Yaşadığım rahatsızlık poliosekeli, halk dilinde çocuk felci. Daha çok sivil toplum örgütleriyle birlikte halk savunuculuğu anlamında yaklaşık 30 yıllık deneyimlerim ve çalışmalarım var. Radyo, televizyon programcılığı da buna dahil. Amacım Türkiye'de ve özellikle Bursa'da yaşayan engelli arkadaşlarımızın yaşam kalitelerini olabildiğince yukarıya çıkartmak adınaydı. Ekip arkadaşlarımızla bu doğrultuda çalışmalar yaptık. Sağlık Kurulu raporları şu anda Türkiye'de engelli bireylerin ve ailelerinin yaşayabileceği en büyük problemlerden bir tanesi. Öyle yönetmelikler yayınladılar ki geçici sağlık raporlarıyla geçici engellilik diye bir şey çıktı. Bunun akabinde
Sağlık Kurulu raporlarında heyetlerde bulunan hekim arkadaşlarımızın affına sığınarak şunu söylüyorum. Hekim arkadaşlarımızın sabit hekimlerden oluşması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü engelliyi iyi tanıyan, yapabileceklerini, yaşayabilecekleri problemleri iyi çözümleyebilen hekimlerden oluşması gerektiğini ve mutlaka heyet günlerinde eğer ehliyet verilmesi için bir heyet kurulduysa bir tane uzman bir sürücünün veya farklı alanlarda heyet kurulmuşsa konusunda uzman bir sosyal hizmet uzmanının heyetlerin arasında, heyetin içinde olması engelli bireylere bakış açısını biraz daha değiştirecektir. Çünkü aldığımız şikayet şu, her heyet kurulduğunda farklı bir hekim giriyor. Farklı hekimlerin girmesinden dolayı da hekimler maalesef aynı görüşü her zaman savunamıyorlar. Ehliyetlerde bugünlerde yaşanılan problemin yine affına sığınarak söylüyorum. Hepsini aynı tasın içine koymuyorum ama aldığımız şikayetler bu doğrultuda fizik tedavicilerin, fizik tedavi uzmanlarının bu konuda daha geniş bir bilgi ağına sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en büyük problemimiz Sağlık Kurulu raporlarıdır. Engelli bir birey olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamak başlı başına sorun. Neresinden bakarsanız bakın. Geçmişten bu zamana uygulanan devlet politikalarında engelli bireylerimizin maalesef sürekli aciz ve yardıma muhtaç birer birey olarak gösterilmesi neticesinde toplumda bir algı değişikliği gerektiğine inananlardanım. Engelli bireylerin üretebileceğini, katma değerlerinin olabileceğini ve topluma faydalı olabileceğini bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak ve kamuoyuna bunu iyi bir şekilde anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Sivil toplum örgütlerinin de bu konuda biraz daha hassas davranmaları gerektiğini, devletten sürekli isteyen derneklerden ziyade engelli bireyleri anlatabilen, onların var olduğunu, onların da üretebileceğini ifade edebilen çalışmalarla toplumdaki aciz görünümümüzün mutlaka silinmesi gerektiğini düşünen engelli bireylerdenim. Evet, engelli olarak yaşamak ülkede çok zor. Sokakta yürüyemezsiniz, hizmetlerden faydalanamazsınız, eğitime gidemezsiniz. Bütün bunların hepsi sadece devlet politikasının sağlık politikası olması kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Devlet mutlaka bu konuda sosyal politikaya bir geçiş yapması gerektiğine inananlardanım. Çünkü bir engelli bireyin bütün hayatı bir hekimin dudaklarının arasından çıkacak cümlelerle sınırlandırılmamalı diyenlerdenim. Sağlık ve rehabilitasyon hakkı neyi ifade ediyor sorusu tabii ki çok açılımlı. Bir engelli birey için çeşitli engel gruplarında rehabilitasyon kesinlikle olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ancak zaman içerisinde fizik tedavi imkanlarından faydalandım. Yalnız fizik tedavide kotanın kesinlikle kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Düşünün ki bir birey ölünceye kadar ya kas hastası olacak, ya spastik olarak yaşayacak, ya da çocuk felci veya omurilik felçlisi veya inmeden dolayı fizik tedaviye ihtiyaç duyacak. Ancak maalesef bizim sistemimizde kotayla sınırlandırıldığı için tedaviye ulaşımın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda devletin daha yapıcı, daha sürdürülebilir politikalar uygulaması gerektiğini ifade edebilirim. Ben Ayrin Erciyaz, 27 yaşındayım. Grafik tasarım üzerine çalışmaktayım. Onun harici dijital sanat ve tasarım üzerine hizmetler vermekteyim. Şu anda daha çok engel ve erişilebilirlik veya tabularımız üzerine dijital sanat tasarımlar yapmaktayım. Kota sorunları ile ilgili şunları söyleyebilirim ki ben de olumsuz deneyimler yaşıyorum. Özellikle son dönemde hastaneye yattığımda tam verim alacağım süreçte, bağımsız adıma geçeceğim süreçte hastaneden çıkarıldım. Özellikle de günümün dolduğu sebebiyle. Bu benim için üzücü bir deneyim. Kişiye özel değerlendirme yapılmalı, sürdürülebilir bir fizik tedavi süreci izlenmeli diye düşünüyorum. Yani bu bir kişi için belki daha fazla olabilir, bir kişi için daha az olabilir. Sürdürülebilirlik yaşamda her alanda önemli diye düşünüyorum. Yani fizik tedavi için de bu olmalı. Yılın belli bir dönemi yoğun alıp sonra hiç almamamız bizim gibi bireyler için faydalı değil diye düşünüyorum. Daha çok yakın zaman önce hastanede yatma deneyimim oldu. Orada ergoterapi de aldım. Geniş kapsamda bir değerlendirmede bulunuldu. Ben güzel bir deneyim yaşadım. Yani fizik tedavime ek bir süreç izlendi ve bu şekilde aslında ergoterapide fizik tedaviden daha hızlı bir gelişim seyrettim. Fizik tedavime destek bir süreç oldu. Benim için faydalıydı.
Belki benim deneyimim böyleydi ama bir şey gözlemledim. Ergoterapistler kaynak bakımından malzeme eksikliği çok yaşıyorlar. Hastalar da bunun çok büyük etkisini görüyor. Hatta çoğu zaman malzemeyi kendimiz getirmek zorunda kalıyoruz. Benim olumsuz deneyimim bu yöndeydi. Onun dışında çok güzel deneyim yaşadığımı söyleyebilirim. Merhaba, Gülsüm ben. 13 yıldır kızımın çölyak alerjisini üstlendim. Onun yaşamsal faaliyetlerini sağlayabilmesi için glutensiz beslenmesi konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu sebeple farkındalık oluşturmak için, diğer annelere örnek olmak için Çölyak Derneği'nde çalışmaya başladım. 3 yaşında karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık, ishal, kusma ve kemik erimesi şeklinde tanıştık çölyakla. Ve o günden sonra glutensiz beslenme hayatımıza girmiş oldu. Duru uyum sağladı. Evet, küçük yaşta teşhis olduğu için çok uyumlu bir çocuktu. Şu anda 16 yaşında devam ediyoruz 13 yıldır. Eskiye nazaran evet ürünlerimiz ulaşılabilir konumda ama çok fazla değil. Fiyatları konusunda endişeliyiz. Fiyatlar diğer ürünlere göre daha fazla olduğu için bunda biz sıkıntı yaşıyoruz. Aslında tam gençken veya ilerleyen yaşlarla da topluma kazanması gereken yaşlarda hep ayrı bir konumda oldu. Hep bir sefer tasıyla gezmek zorunda kaldık. Dolayısıyla hep bir buzluğumuzda bir yedeğimiz olması gerekti. Hadi yiyince evet hadi gidelim gezmeye, hadi gidelim şu partiye, hadi gidelim misafirliğe deme şansımız olmadı. Daha fazla erişilebilir bir ürün kapasitesi, yelpazesi olmuş olsa onların sosyalleşmesi daha rahat olacak. Dernek olarak, sivil toplum kuruluşları olarak bu yönde çabamız zaten. Resmi kurumların desteğiyle birlikte mekanları çoğaltmak, o ürünlere ulaşılabilmek amacıyla bu yola çıktık zaten. Ben kızımla başladım. Tabii ki diğer çocuklara, gençlere, annelere de bu konuda destek olmak amacımız. Ürünlere gelince en büyük sıkıntımız dediğim gibi ulaşılabilirlik. Muhakkak yanımıza bir yedekle çıkıyoruz ama her bakkalda, her markette, gidebileceğimiz bir restoranda bu tür glutensiz ürünler bulunmuş olsa daha rahat edeceğiz. Bunun dışında ne yazık ki ürünlerin pahalılığı bizi üzen bir durum. Bir makarna normalde 12-13 lirayken biz onu 60-70 liraya mal edebiliyoruz, alabiliyoruz ya da alamıyoruz. Alsak 3-4 kere de onu çocuğumuza verebiliyoruz. Ben çok iyi hatırlıyorum, bir bisküvi aman kızım bitirme yarına kalmadı dediğimi, onun yarısını yedirdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Ürünlerdeki artışın devlet desteğiyle bize de yansımasını istiyoruz. Normalde 1500-2000 gibi bir gider minimumda olması gerekirken şu anda verilen rakamlar minimum 200-250 ile maksimum 345 civarında. Dolayısıyla bunun artmış olması bize daha fayda sağlıyor olacak. En azından ulaşılabilir konumda olup daha rahat etmiş olacağız. Çölyak annesi olarak dediğim gibi düşüncelerim bu şekilde. Yaşadığım sıkıntılar bu. Biz sivil toplum kuruluşları olarak zaten elimizden geleni yapıyoruz ama bizi tabii ki arkamızda bir devlet desteği, resmi kurumların desteği de olması gerekiyor ki biz de işleyişimizi daha rahat yapabilelim. İsmim Muhammed Bilal Kaçar. Kamu kurumunda çalışıyorum. Normal insanların engelli bireylere önyargıyla yaklaşması ve engelliymiş gibi görmesi. Bunlar çok büyük sorunlar çünkü insanı rahatsız edici bir bakışları oluyor. Hani acırmış gibi bakıyorlar. Ya biz acınacak bir durum değiliz. Biz de normal insanlar gibi yürüyebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Engelli bireyler oluyor. Bazıları daha iyi konuşabiliyor, daha iyi hareket edebiliyor. Önyargıyla yaklaşmaları bizi rahatsız ediyor. Sürekli rapor vermiyorlar doktorlar. 1 ile 5 yıl arası rapor veriyorlar. Ben 15 yıldan beri hastaneye gidiyorum, geliyorum. Hastaneye gidiyorum, raporu yenileyeceğim deyip izin almam beni zor duruma sokuyor. Kimi hastaneye gidiyorsun doktorlar %40 veriyor. Kimi hastaneye gidiyorsun %60 veriyor. Doktora gidiyorum, birisi diyor ki kesinlikle senin hastalığın periferik nöropati. Diğerine gidiyorum, hayır senin kesinlikle hastalığın SMA. İkisi de nöroloji uzmanı. O hastalıkları inceliyorum. Bu sefer diyor ki bir tanesi bu hastalığın işi ölümcül olabilir. Bu daha çok insanların psikolojisini daha çok bozuyor. Bir tanesi hayır diyor sakat kalabilirsin diyor. Ya bunun gibi sorunlar yaşıyoruz. Mustafa Tıkız, poliosekaliyim. 42 yaşındayım. Engeller Meclisi ve Küresel Girişimci Engeller Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. 15-20 yıldır STK'larla çalışıyorum. Birçok cihazın ülkemize girmiş olması gerekli ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bunun tamamını karşılaması gerekli. Özel tasarım sandalyeler kişilerin gelişim sürecinden itibaren, 10'lu yaşlardan itibaren o bireyin sürekli kullanması gereken bir şey olmalı. Ve yetişkin olduğunda çok sağlıklı bir şekilde oturabilsin ve gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Ülkemize bakıldığında akülü sandalyeyi karşılayıp karşılamayacağını konuşuyor birçok aile. Oysa biz ergonomiyi konuşmalıyız burada. Kişinin yanlış oturmak pozisyonundan dolayı vücudu daha fazla bozulabiliyor. Onun vücuduna uygun sandalye olması gerekli. Ama bizim ülkemizde maalesef tek tip tekerlekli sandalye verilmekte.
Bu da birçok engelli bireyin oturuş bozukluğundan vücudunun daha fazla deforme olmasına neden olmakta. Poliosakali bireylerde fizik tedavi çok önemli. Kasların gelişmemesi, kazanılan kasların kaybedilmesi. Herkesin bir yakını yok. 90 seansta kalıyor. Ve evinde devam etmesini istiyorlar fizik tedaviyi. Ama birçoğunun evinde bir partneri ya da anne babası olmayabiliyor kişilerin. Bu kazanılmış kasları tekrar kaybetmelerine neden oluyor. Bu 90 seansın az olduğunu düşünüyorum. Daha çoğalması gerekti. Merhabalar, ben Necdet Turhan. 1994 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi Kamu Yönetim Bölümünden mezun oldum. Uzun yıllar spor yaptım, dağcılık ve atletizm alanlarında. Bir kamu kurumunda engeller alanında çalıştım. Engellerle ilgili STK'lara üye oldum. Bu manada engeller alanına hem örgütsel boyutu itibariyle hem de bireysel boyutu itibariyle birebir yaşayan bir görme engelliyim. Görme oranım 0. Görme engeller alanında resmi yetkilerini almış, resmi yollardan çalışan özel rehabilitasyon kurumları var. Fakat buralarda görme engellere ilişkin eğitim veriliyor gibi gözükmesine karşın o eğitimleri verecek yeterlikte eğitimci olmadığını biliyorum. Görme engellerin gerekli eğitimleri alabilecek teknolojik olanakların da olmadığını biliyorum. Bir kabartma yazı yazan daktilodan tutun da bireyli yazıyı basan printer'a kadar, sesli bilgisayarlara kadar bu konu uzatılabilir. Buradan bakıldığında rehabilitasyon merkezlerinin bilirkişiler tarafından daha iyi denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Görme engellilerin yaşama iştiraki geçmişe kıyasla mevcut teknolojik olanaklar sebebiyle bilhassa bilişim alanındaki güncel teknolojik olanaklar nedeniyle çok daha kolaylaştı. Zira görme engelliler şu anda sesli telefonlar, sesli bilgisayarlar, sesli tabletler kullanabiliyorlar ve bunlar ile gören kişilerin yaptıkları işlerin hemen hemen %99'unu yapabiliyorlar. Mesela ben görme düzeyi 0 olan bir görme engelli olarak cep telefonumdan, banka işlemlerimden tutun da WhatsApp üzerinden haberleşmeye kadar, sosyal medya hesaplarını kullanmaya kadar bir dolu şey yapabiliyorum. Bu konuda bizim temel sorunumuz, sözünü ettiğim yaşamımızı kolaylaştıran, yaşamımıza entegrasyonu sağlayan bu sesli sistemlerin, bu cihazların oldukça pahalı olması ve bunları satın almaya bütçemizin yetmemesi. Bu manada nasıl diğer engelli grupların ihtiyacı olan medikal malzemeler konusunda devlet bazı olanaklar tanıyorsa, bizim de dijital aygıtları kullanmamız konusunda olanaklar tanınmalı. Bunlar bizler tarafından daha rahat temin edilir hale getirilmeli. Böylece yaşama olan entegrasyonumuz daha kolaylaşacaktır. Mesela ilk akla gelen bu dijital cihazları görme engelliler alırken vergi indirimi yapılabilir. Daha ucuz temini gerçekleştirilebilir. Bu çok mühim bir konu. Aksi takdirde cep telefonu olmayan bir görme engellinin, bilgisayar kullanamayan bir görme engellinin yaşama entegrasyonu alabildiğince azalacaktır. Orhan Koca ben, 28 yaşındayım, Bursalıyım. Engeller Meclisi'nde görev almaktayım, yönetim kurulundayım. Sivil toplum kuruluşlarında birçok görevde aldım. Spor yapmayı seviyorum, kitap okumayı seviyorum. C5-C6 seviyesinde omurilik zedelenmesiyim. Tanım tetrapleji. Ellerimde oluşan kuvvetsizlik nedeniyle ehliyet alamadım. Bununla ilgili komisyona müracaat ettiğimde bana ret cevabı verildi. Gerekçe ise ülkemizde tetrapleji tanısında olan kişilere ehliyet verilmemesi ve dünyanın her bir yerinde bununla ilgili bir engelleme yapılmazken her türlü tertibat sistemi, aparat sistemi mevcutken T-aparat dediğimiz, kol aparat dediğimiz sistemler varken ellerime uygun aparatlar yapılabilecekken sağlanamaması. Bununla ilgili fikrim şu ki ehliyet sınavı esnasında Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendiren bir gözetmenin olması, aynı zamanda test sürüşü yapılırken direksiyon eğitim sınavında park edebiliyor muyum, ani refleksler yapabiliyor muyum, bununla ilgili bir rapor hazırlayıp komisyona sunmasıdır. Omurilik felçlisi biri olarak hayatımı oturarak idame ettirmekteyim. Aynı zamanda 8-5,5 mesai saatleri içerisinde çalışmaktayım. Bundan ötürü uzun
uzun süre oturduğum için vücudumda oluşabilecek bası yaraları her an olabilecek bir durumdur. Bununla ilgili kullanmam gereken cihaz şişme minderdir. Ne yazık ki ülkemizde lüks kavramına girdiği için bununla ilgili bir ödeme temin edilememektedir. Enflasyondan ötürü dolar ve euro endeksli olduğu için her geçen gün bu medikal malzemelerin fiyatları artmaktadır ve Sağlık Bakanlığı tarafından bununla ilgili bir ödeme yapılması en doğru karar olacaktır. Biz ortopedik engelliler tekerlekli sandalye kullandığımız için geniş bagajlı araçlara ihtiyaç duymaktayız. Ne yazık ki ülkemizde konulan ÖTV muafiyetli limit sınırı yüzünden istediğimiz araçları alamıyoruz. Tekerlekli sandalyemizi bagajlara sığdıramıyoruz. Bununla ilgili alabileceğimiz araçlar daha geniş bagajlı, iç genişliği olan araçlar olmalıdır. Ne yazık ki enflasyon sebebiyle dolar ve euro endeksli arttığı için konulan limitin almak istediğimiz araçların sürekli altında kalması. Bununla ilgili derhal bir müdahale yapılmasını talep ediyoruz. Ben Seda Pehlivanlı, Bursa Çölyaklı Yaşam Derneği Glutensiz Yarım Kafe şeflerinden. Aynı zamanda çölyaklıyım. 8 yıl oldu çölyak teşhisi alalı. Öncelikle çölyak teşhisini nasıl aldım ondan bir bahsedeyim. Sürekli şikayetlerim vardı. Gaz problemleri, ishal, karın ağrısı, kabızlık. Sürekli bunlarla baş etmeye çalışıyordum. Eklem ağrıları, beyin sisleri sürekli bunlarla yaşıyordum. Sonrasında evde ufak çaplı bir bayılma yaşadım. Kansızlıktan ötürü. Bütün hastane serüvenim başladı. Hastane gezdikten sonra en son Uludağ Üniversitesi'nde bir tedavi altına girdim. Endoskopi yapıldı vesaire. Teşhisim kondu. Konduktan sonra çölyaklı olduğumu öğrendim ve glutensiz beslenmeye başladım. Aslında bir çölyak hastası toplumsal hayata karışmakta birçok sorun yaşayabiliyor. Bunlardan bir tanesi sosyalleşmek. Dışarıda ya da herhangi bir yerde bir yemeğe gittiğinde kendine uygun yiyecekler bulamadığında çok fazla üzülüyor aslında. Herkesin bu konuda bilinçlenmesini, bir farkındalık oluşturmak istiyor. Herkes bunu istiyor daha doğrusu. Yani sosyal anlamda biraz tabii ki geride kalıyoruz. Bu şekilde glutensiz beslendiğimiz için, çölyaklı olduğumuz için. Bir markete girdiğimizde ürünlerin fiyatlar konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Ben 360 lira ödenek alıyorum. Daha yaşı genç olan arkadaşlarımız, çölyaklılar, zannediyorum 270 lira civarı bir ücret alıyorlar. Tabii ki bu ödenekler güzel düşünülmüş olsa da yeterli olmuyor maalesef. Çünkü bir makarna normal tüketicinin 15 liraysa bir makarnası, bizim bir makarnamız 60 lira. Biz bu konuda çok zorluk yaşıyoruz. Sadece büyük şehirlerde değil, küçük şehirlerde de bu konuda çok sıkıntı yaşayan insanlar var. Yardım bekliyoruz, destek bekliyoruz, bir farkındalık bekliyoruz. Bunu rica ediyoruz. Şeflikte çok yeni, çölyakta çok eskiyim. Şeflik hikayemi de şöyle anlatabilirim. Ben glutensiz beslenmeye başladığım andan itibaren bütün çölyaklı arkadaşlarıma, kardeşlerime destek olmak, yardımcı olmak amacıyla bir sosyal medya hesabı açtım. Ve birçok insanın, birçok annenin yaralarını sarmaya, onlara yardımcı olmaya çalıştım. Şeflik hikayem de aslında buradan geliyor. Yemek yapmayı çok seviyorum. Glutensiz birçok ürünü denedim. Denedikten sonra neden olmasın dedim. Daha sonra böyle bir işe girmeye karar verdim. Böyle başladı benim iş hikayem. Yiyecek içecek hizmetleri mutfak bölümü mezunuyum. Tabii ki bunu neden çölyakla birleştirmeyeyim dedim ve oldu. Serap Vural Saygı ben. 1972 doğumluyum. Vural Egemen Saygı adında 23 yaşında bir oğlum, 2 de kızım var. Uzun yıllardır oğlumun rehabilitasyonuyla, eğitim hayatıyla, sosyal hayatıyla aktif bir şekilde mücadele veriyorum. Akıl sağlığı, beden sağlığı ve ruh sağlığının uyum içinde çalışmadığı, bunun davranışlara ve sözlere yansımadığı ve bunu doğru bir şekilde yansıtabilmek amacıyla alınan tedavi yöntemi rehabilitasyondur diye düşünüyorum ben. 23 yıldır rehabilitasyon ve tedavi sürecimiz devam ediyor. Bu süreçte eksiklikler var mı? Evet, çok fazla eksiklikler yaşadık. 90 seansla sınırlandırıldı, 40 dakikayla sınırlandırıldık ama her bireyin rehabilitasyon ihtiyacının farklı olduğu düşüncesindeyim. Dakika sınırlaması olmamalı bana göre rehabilitasyon. Nasıl ki bir sporcu günlerce antrenman yapıyorsa, günde 4 saat, 5 saat, bizim gibi bireylerin de
günlük sürekli rehabilitasyon alması gerektiği düşünüyorum. Antrenman yapar gibi rehabilitasyonların sınırlanması, kısıtlandırılması, kota koyulması ki yıllar önce biz de bir 30 saatlik rehabilitasyon almıştık. Fizyoterapimizin yönlendirmesiyle tekrar gittik, 60 saate çıktı. Üçüncü gittiğimizde lütfen Serap Hanım bu son olsun, bir daha gelmeyin uyarısıyla karşılaştık. Biz hakkımız olmayan bir şey istemiyoruz aslında. Rehabilitasyonun bütün vücudundaki kasılmanın ve CP'nin oğlumda düşünüldüğünde 40 dakikalık ya da 30 saatlik rehabilitasyonun yeterli olması mümkün mü? Mümkün değil. Ve bu uyarıyla karşılaştığımız için 90 saatin üstüne gidemedik. Bu ayrı bir boyut. Ki rehabilitasyon merkezlerine de sürekli gitmek, gelmek, 4 defa indirmek, bindirmek, taşımak bu ayrı bir boyut. Rehabilitasyonun da kurumlarca, gönüllerce desteklenerek özel sektörün elinden alınması gerek. Ben isterim ki RAM merkezleri de hedef koyulan, hedefine ulaşmış, ulaştığı hedefi koruyabilmiş engelli bireylerin kaç tane olduğunun sayısını paylaşsın. Desin ki bana 2023 yılında X RAM merkezi şu kadar engelli bireyin hedefine ulaşmasına vesile oldu ya da hedefini korudu. Hiç böyle bir haber duydunuz mu? Ben hiç rastlamadım. 23 yıldır yoğun bir şekilde rehabilitasyon alıyoruz. Hiçbir RAM merkezinin bu bilgileri, bu verileri paylaştığını görmedim. Ben isterim ki paylaşsın. Sağlık Kurulu raporlarında sosyal hizmet uzmanının görüşüne yer verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Olmaması da Sağlık Kurulu raporlarının doğru derecelendirilmemesi sonucunu doğurmaktadır. Her çocuğun, her bireyin ihtiyacı farklı. Hayattan zevk aldığı alan farklı. Mutlaka Sağlık Kurulu raporlarında her bireyin ihtiyacı olacak, anlayabileceği, hayatını kolaylaştırabileceği ve raporların doğru değerlendirilmesinde görüş bildirebileceği bir sosyal hizmet uzmanının mutlaka olması gerektiği düşüncesindeyim. Hatta sosyal hizmet uzmanının sadece raporlarda değil, bizim hayatımızda da olması gerektiği görüşündeyim ben. Ötevi muafiyeti evet hayatımızı kolaylaştıran bir şey ama yeterli mi? Asla yeterli değil. 2 defa engelli oğlum adına engelli aracı aldık. İlkinde satışta zaten inanılmaz zorluklar yaşadık. İkincisinde ise almaya çalışıyoruz. Mayıs ayında 5 yılımızda oldu. Ama Mayıs ayında koyulan kriter 1004 lirayı yakalayamadığımız için şu anda en düşük araç fiyatı bile 1004 lira değil. Mayıs ayında bizim süremiz dolup aracımızı değiştirmemiz gerekirken şu anda Ocak ayında yeni fiyatın belirlenmesini bekliyoruz. Yeni fiyat belirlendiğinde de muhtemelen sıfır araç piyasası daha yüksek olacağı için yine biz bunu yakalayamayacağız. Benim bir an önce aracımı yenilemem gerekir ama devletin vermiş olduğu kriter hiçbir zaman tutmuyor ya da fiyatlar çok düşük olduğu için istediğimiz aracı istediğimiz zamanda alamıyoruz maalesef. Yüksek araç olmadığı için ya da yüksek geniş araç kullanamadığımız için çocuğumu ben aracın önüne yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra tekerlekli sandalyesini de arkaya koymam gerekiyor. Bagaj yeri zaten yüksek SUT araçları olmadığı için bagaj yeri sıkıntı oluyor. Tekrar aracı indiriyorum, tekrar yapıyorum. Diğer binek araçlarda da limit sınırı olduğu için istediğimiz kolaylıktaki verimi sağlayamıyoruz bu araçlarda. Aslında anlaşılmak istiyoruz. Ama anlaşılmaktan ziyade genelde avutulmak kısmı bize düşüyor. Zaman zaman evet anlaşılmadığımız noktalar oluyor. Bizim özellikle oğlumun ağlama krizleri oluyor. Oğlumun tek zarar görmeyen organı kulakları ve kendini ifade etmek adına, sesini duyurmak adına sadece kulakları hasar görmediği için ağlamakla sorununu çözebileceğini düşünüyor. Ama ağladığında işte bir yakınımız niye ağlıyor, neyi var, ne yapabilirim? Biz avutulmak istemiyoruz. Biz anlaşılmak istiyoruz. Herkese merhaba, ben diyetisyen Serenay Bölükbaş. Bursa Çölyakla Yaşam Derneği'nde çalışıyorum. Burada çölyak hastaları ve feniketonuri hastaları gibi metabolizma hastalıklarına hizmet vermekteyim. Buraya gelen hastalara tanı konulduktan sonra nasıl beslenmeleri gerektiğine dair planlama yapıyoruz. Çölyak hastalarının en fazla yaşadığı 2 problem vardır. Bunlardan bir tanesi glutensiz ürünlere ulaşılabilirliği. Maalesef her markette glutensiz ürün bulunmuyor ya da her restoranda glutensiz ürün bulunmuyor. Maalesef çok az marka glutensiz ürün olarak çalıştığı ve toplum olarak da maalesef sosyal ortamlara gidince, arkadaşlarla bir yere gidince her yerde glutensiz ürün olmadığı için hem toplum hem sosyal açıdan zorlanıyorlar. Şükrü Tekin, 44 yaşındayım. Kısaltık engelli, yeni deyimiyle kipi, karabiber farkı engelliyim. Kamu yönetimi mezunuyum. Emekliyim. Her dönemde farklı konulardan
farklı rapor işlenmeleriyle karşıya kaldık. Okula başlarken okul için ayrı rapor, engelli grubumuzu belirtirken ayrı rapor, muayene olmak için ayrı rapor. Bu süreçler bizi her dönemde ister istemez zorlayan süreçler oluyor. Bu süreçlerde en çok zorlayan kısım kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmemiz, doktorlara rahatsızlıklarımızı doğru bir şekilde ifade edebilmek. Çoğu arkadaşlarımız kendini ifade edemediği için engelli birey ve aileleri sorunlarla karşıya kalıyor ve sürekli raporlamaya girmek zorunda kalıyor. Örnek vermem gerekirse ben de kalıcı engel, ellerini kullanamıyorum. İhtiyaçlarımın birileri vasıtasıyla bazı yerlerde geç kalmak zorunda kalıyorum. Bu görenler var, görmeyenler var. Bunu karşımdaki doktorlar bazıları görüyor, bazıları göremiyor. Önemli olan bunu karşımdaki insana aktarabilmektir. Kalıcı raporların daima kalıcı olarak devam etmekte engeller için daha uygun olacak düşüncesindeyim. Sağlık hizmetlerimi küçük erkenlere, rehabilitasyon hizmetlerimi küçük erkenlere alıyorum ve almaya devam ediyorum. Farklı engeller için işlemdeki hareketler ve katılmaları engellemek için fizik tedaviyle bağlantılı ergoterapi ve uygulama çalışmalarıyla pekiştirildiğinde engelli bireylerin normal yaşantısında günlük ihtiyaçlarını karşılarken neleri doğru yaptığını, neleri eksik bıraktığını gözlemleyerek onların hayatı içerisinde kolaylaştırıcı yöntemleri bulmalarını sağlayıcı rehabilitasyon hizmetlerinin olması her engelli için faydalıdır. Burada en büyük sıkıntı Coca-Cola'nın olması, yıllık 90 seans nakılını bir taraftan farklı engeller için 90 seans maalesef yeterli olmamakta. Devlet kurumlarındaki gittiğim bir olgu, özel kurumlara gittiğim olgu, gittiğim kurumda doğru bir şekilde hocalarla iletişim kurduğunda, gerekli eğitimleri aldığınızda bunun size yansımaları yaşantınızdaki olumlu yönde yönlendiriyor. Önemli olan bilinçli şekilde doğru eğitim almaktır. Genç yaşta ne kadar erken fizik tedavi alınırsa o kadar çok faydalı oluyor. Tabii ki gelişmeler hemen çabuk olmuyor. Aylar bazen yıllar alabiliyor. Önemli olan mücadeleye devam etmek ve ayakta var olmak. Öncelikle merhabalar. Benim adım Uğur Saçıntı. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenciyim. Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nde yönetim kurulu üyesiyim. 28 yaşındayım. 9 senedir boyun kırığı sonucu tetrapleji sınıfı engelliyim. Ara ara destek alıyorum ve bu destekten gayet memnunum. Fakat eksik yönleri de var. Ben tetrapleji sınıfı bir engelliyim. Ve 7 farklı omur kırığından gerçekleşen bu sınıftaki engellilere hemen hemen her yerde aynı tip tedavi uygulanıyor. Ve bu yetersiz kalıyor. Herhangi bir fayda sağlanma konusunda yetersiz. Engelli bireylerin parapleji ve tetrapleji sınıfında özelinde ben size bahsedecek olursam, paraplejiler rahatlıkla ehliyet alabilirken tetrapleji sınıfındakiler rahatlıkla ehliyet alamıyor. Hatta yönetmelikte bunun bir maddesi dahi yok. Yani bize ehliyet vermiyorlar. Ve bu bizim araba sürmemize engel teşkil edecek bir durum olmadığı halde bu böyle. Çünkü parapleji ve tetrapleji arasında tek fark parmaklarını oynatabilmek. En azından benim gibi ihtiyaçlarını görebilen bir tetrapleji. Fakat özel tertibatlarla bu fark ortadan kaldırılabiliyor. Bundan sebep tetraplejilerin ehliyet alması bence azami bir haktır. Bu içerik Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Küresel Girişimci Engelliler Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.